Herkese merhabalar. Pelin'in İlmek Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel çantanın yapımını paylaşacağım. Videomu çekerken bu küçük çantayı baz alarak çektim. Videomun kısa sürmesi amacıyla. Bunda 13 zincir kullandım. 2 büyük boy çanta için 39 zincir kullandım. Daha ara boy bir çanta isterseniz 26 zincirle başlamanız yeterli olacaktır. Bu çantamda pamuk makrome ip kullandım. 2 milimlik bir adet 250 gramı 100 metre olan bir ip kullandım. 3 milimlik tığ kullandım. Bunda da klasik supla iplerini bilirsiniz. Yine 2 milimlik 2 adet tam olarak ondan kullandım. Üçüncüden de çok az bir parça sap kısmına yetmediği için kullandım açıkçası. Bilginiz olsun. Bu da yine 2 milimlik. Yine bunda da 3 milimlik bir tığ kullandım. Ayrıyeten bir de makasım ve plastik tutucularım var. Şimdi hemen şöyle ölçülerine bakalım. İki farklı ipte göstermemin amacı size ikisinde de nasıl çantalarınız gözükecek onu göstermek istedim açıkçası. Küçük boyunda yani 13 zincirle başlamış olduğum çantamın yine ortalama 18 santim. Yüksekliği ise ortalama 15 santim olmuş. Hemen büyük boyumuza bakalım. Bu da 39 zincirle başlamış olduğumuz çantamız. Bunda da enimiz ortalama 33. Yüksekliğimiz ise ortalama 25 santim kadar. Malzemelerimiz hazırsa hemen yapımına başlayabiliriz. Evet, hazırsanız modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir adet bağlama zincirimi çekiyorum. Bağlama zincirimin haricinde 13 adet daha üzerine zincir çekeceğim. Çok sıkı zincirler olmasın, çok bol zincirler de olmasın. Ben şu an 3 tane çektim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 adet zincirimi çektikten sonra bakın şöyle göstereyim hemen. Şu son çektiğim zincire değil, hemen bir öncesine ilk sık iğnemi yaparak başlayacağım. Hemen şöyle sık iğnemi yaptım. Hemen şuraya köşelerimi ayırt edebilmek amacıyla ilmek tutucumdan destek alacağım. Bakın. Bir sık iğne yaptım ya, hemen o sık iğnenin ilmeğine taktım. Yerimi belli ettim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi bütün zincirlerime sırasıyla sık iğne yaparak devam edeceğim. Sıramın sonuna kadar. Şöyle göstereyim bir yandan da. Evet, son ilmeğime gir. Şimdi burada son ilmeğimize sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen yine burada bir ilmek tutucumdan destek alıyorum. Son yaptığım sık iğneme ilmek tutucumu takıyorum. Burada bir köşe çalışması yapacağız. Çok basit, hemen onu da göstereyim. Bu sık iğne yaptığım ilmeğin içerisine 2 adet daha sık iğne yapıyorum. Bir tanesini yaptım, ilmek tutucumu taktım. Şu an ikinciyi yapıyorum. Yine aynı noktaya üçüncüyü yaptım. Üçüncüyü yaptıktan sonra tekrar en son yaptığım sık iğnemin tepesine yine bir ilmek tutucumu takıyorum. Buradaki yuvarlak hattı belirlemiş olduk bu sayede. Şu ipi de arkadan yürüteyim. Bakın şimdi biz en son şu ilmeğe bakın. 3 adet sık iğnemizi yaptık. Hemen onun yanına bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Artık dönmeyi gerçekleştiriyoruz. Şimdi yine bütün ilmeklerimin tepesine sık iğne yaparak devam ediyorum.
Şunu kapatalım hemen. Şimdi burada yapmamız gereken işlem hemen söyleyeyim. Bakın şurada bir adet iğne tutucu taktığım alanda ilk sık iğnemi yapmıştım burada. Yine burada aynı noktaya girerek 2 tane daha sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Şimdi hemen şu ilmek tutucumu çıkarıyorum. İlmek tutucumu çıkarttığım noktaya batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Buradan sonraki aşamada yine köşe noktalarımı belli etmek için son yaptığım sık iğnemin tepesine tutucumu takıyorum. Bakın şöyle ayrıntılı göstereyim. Bakın son yaptığım sık iğnemin tepesi burası. Buraya ilmek tutucumu yerleştirdim. Ondan bir önceki ikinci arada kalan sık iğne. Buraya ilmek tutucu takmayacağım. Hemen şuraya bir tane daha ilmek tutucu takacağım. Şöyle yerleştirelim. Evet. Artık yerlerimi belli etmiş oldum. Şimdi buradan sonraki işlemde 1-2 adet zincirimi çekiyorum. Hemen şöyle söyleyeyim. Göstereyim hatta. 2 zincir çektim. Şurası bir adet sık iğne yaparak kapattığım alan. Buraya değil. Hemen bir yanına işlemlerimizi yaparak devam edeceğiz. Hemen onu da göstereyim. Sık iğnemi yapıyorum. Bakın orada küçük bir boşluğum oluştu. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Evet, artık bir sıraya geçtik burada. Burada ne yaptık? 2 zincirimizi çektik. Bir sık iğnemizi yaptık. Hemen bir yanındaki ilmeğe tekrar bir sık iğnemi yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Küçük küçük pıtırcıklar yapacağım. Hemen yanındaki ilmeğime batıp bir sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra yine yanındaki ilmeğe bir adet sık iğne yapacağım. Şimdi 2 zincir tekrardan hemen yana sık iğne ile hemen bir yana tekrar sık iğne. Yani burada yapmış olduğumuz işlem şu aslında. Bakın ilk başlarken 2 adet zincir çektik. Hemen yanındaki ilmeğime battım. Sık iğne ile kapattım. Bir yanındakine tekrar bir sık iğne yapıyorsunuz. 2 zincir 2 sık iğne, 2 zincir 2 sık iğne şeklinde ilerliyorsunuz. Aralarda herhangi bir ilmek atlama vesaire yapmıyorsunuz. Şimdi kaldığım yerden devam edelim. Ben burada 2 sık iğne ile kapattım. 2 zincirimi çekiyorum. Bakın hemen yana geçtim. Sık iğnemi yaptım. Hemen bir yana tekrar sık iğne. Tekrar 2 adet zincirimi çekiyorum. Yana geldim. Sık iğnemi yaptım. Hemen yanına bir adet daha sık iğne. Tekrar 2 zincir. Hemen yanına geldim. 2 zincirimin sık iğnesini kapattım. İlmek tutucu olan alanıma geldim. Hemen şöyle ilmek tutucumu çıkarıyorum ve oraya bir adet sık iğnemi yapıyorum. Burada ovalleştireceğiz. Yani köşe çalışması yapacağımız için burada bir ilmeğe çift batacağız. Onu da şöyle hemen göstereyim. Bakın ilmek tutucu çıkarttığım alanda sık iğnemi yaptım. 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya hemen sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi şu köşe noktasını belli etmek amacıyla şuraya bir ilmek tutucumu tekrar takacağım. Şurada küçük bir boşluk oluyor ya, oraya takıyorum anlamak adına. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi köşe noktamı hazırladım. Şimdi tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Hemen bir yan ilmeğe batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Tekrar aynı noktaya bir adet daha sık iğnemi yapıyorum. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Bakın ilmek tutucu olan alanıma geldim. İlmek tutucumu çıkarıyorum. Buraya sık iğne ile 2 zincirimi kapatıyorum ve aynı noktaya tekrardan bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yine burada da bir küçük boşluk elde ettik. Bakın şuradan bahsediyorum. Hemen buraya da ilmek tutucumu takıyorum ki köşe noktam belli olsun. Şöyle takalım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim.
Şurada normalde hani 2 sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne, 2 zincir şeklinde ilerlemiştik ya. Burada aynı noktaya sadece 1 sık iğne ve 2 zincir şeklinde ilerledik ki şu yuvarlak hattı oluşturabilmek adına. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada en son ne yaptık? 2 zincirle sık iğnemi kapattım. Tekrar yanına 1 sık iğne yaptım. Şimdi sırada tekrar bir sık iğne var. Hemen bir yandaki ilmeğe ilk sık iğnemi yaptım. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Hemen yan tarafa geçeceğim. Sık iğnemi kapattım. Hemen tekrar yanına bir adet sık iğne. Tekrar 2 adet zincirimi çekiyorum. Hemen yan ilmeğine tekrar bir sık iğne. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Battım. Hemen yanına bir adet daha sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir, yana battım. Hemen yanına bir adet daha sık iğne. 2 zincir, yana battım. Hemen yanına sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir. Evet, 2 zincirimizi çektik. Hemen yana batıyorum. Sık iğnemi yaptım. Bakın ilmek tutucumun olduğu alana geldim. Hemen şunu çıkarıyorum. Buraya bir adet sık iğnemi yapıyorum. Burada yine artırmalarımız var köşe dönüşlerimiz için. Tekrar 2 zincir çekip aynı noktaya batıp sık iğnemi yapıyorum. Hemen şurada 2 zincirden dolayı bir köşemiz oluştu. Hemen oraya tekrar ilmek tutucumla yerimi belirtiyorum. Hemen bakın bir yandayım. Gördüğünüz gibi 2 zincir, hemen yan ilmeğe batıyorum. Tekrar aynı ilmeğe bir adet sık iğnemi yapıyorum. Şurada zaten ilk başlarken yanlış yere takmışım ben hatta. 2 zincirle başlamıştık. İlk köşemizi zaten burada oluşturduğumuz için aslında bu katın son köşesini de şununla oluşturmuş olduk. Şu ilmek tutucuyla. Şu ilmek taktığım yer. Hemen oraya batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Örgümüzü ters çevirdikten sonra bakın şu sabitleyicinin olduğu alan değil. Hemen şöyle göstereyim. Şurada yine 2 zincirlik bir alanım var. Bakın. İğnemi yerleştirdiğim yer. Hemen oraya sık iğne ile geçiyorum. Sık iğne ile şu şekilde kapatıyorum. Şimdi buraya 2 zincir çekip yine aynı noktaya batıyorum. Artırma yapacağım buralarda, büyüteceğim artık biraz daha. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı noktaya batıyorum. Şimdi burada ne yapmış oldum? Sık iğne ile hemen bu 2 zincirlik boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar battım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğa tekrar battım. Şimdi ilmek tutucu olan alanımı çıkarıyorum. Buraya da aynı işlemi yapacağım. Sık iğne ile geçişimi yaptım. 2 zincir çekeceğim. Battım aynı noktaya. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya batıp sık iğne ile kapattım. Buradaki artırma işlemlerin gördüğünüz gibi buraya kadar. Şimdi buradan sonrakilerde şu pipirik diyelim biz buna. Bu pipiriklerin içerisine 2 zincir bir sık iğne, 2 zincir bir sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Daha fazla artırma yapmayacağız. Şimdi hemen yana geçiyorum. Sık iğne ile geçtim. 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrar battım ve kapattım. Diğer pipiriğe geçtim. Sık iğne ile tekrar 2 zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya battım ve kapattım. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Aynı şekilde devam edelim. Hemen sık iğne, 2 zincir, tekrar aynı noktaya batış. Hemen yana geçiyorum. Sık iğne, aynı noktaya batış, 2 zincir sonrası
tekrar sık iğne, 1 2 zincir, aynı noktaya tekrar yana geçiyorum, sık iğne, 2 zincir, tekrar aynı noktaya. Bakın yine artırma yapacağım alanlara geldim. Burada şu ilmek tutucumdan hemen kurtulayım şöyle. Burada hemen sık iğne ile geçişimi yaptım. 2 zincirimi çekiyorum, aynı noktaya batıyorum, tekrar 2 zincir, tekrar aynı noktaya batarak ilk köşe artırmamı yapıyorum. Hemen bakın şu arada tekrar bir küçük pipirik var, oraya sık iğne ile geçişimi yapıyorum. 2 zincirimi çektim, aynı noktaya batıyorum, tekrar bir 2 zincir, aynı noktaya batıyorum. İkinci artırmamı da burada yapmış oldum. Şimdi diğer üçüncü artırmamıza geçeceğiz. Şunu çıkaralım. Sık iğne ile geçişimi yaptım. 1 2 zincirim, aynı noktaya battım, tekrar 2 zincir, tekrar aynı noktaya battım. 3 adet artırmamı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hemen yan pipireye geçiyorum. Sık iğne, 2 zincir, aynı noktaya, bir yandakine sık iğne, şöyle, evet, sık iğnemi yapıyorum, 2 zincirimi çekiyorum, aynı noktaya batıyorum. Bu sırayı bu şekilde ilerleteceğiz aslında. Bir sık iğne, 2 zincir şeklinde yani. Evet, sonuncuyu da yapmış olduk. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane artırma yapmış olduğum alan zaten kendini belli ediyor. Burada artık artırma sırası yapmadan ilerlemiştik. Bakın şu birinci artırmamın sırası, şu ikinci, şu da üçüncü. Hemen şurada şu üçüncünün, yani buradan bakınca ilk artırma tepe noktama batıyorum ve kaydırmamı yaparak bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Görüntüsü artık bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya çıkabiliriz. Bir üst sıraya çıkarken bir zincirimi çekiyorum. Şimdi tersine çevirmeden önce bakın şurada hemen zincir çektiğimin, şöyle göstereyim, şurada küçük bir alan oluştu. Burayı hemen işaretleyicimi takıyorum ve örgümü artık ters çevirebilirim. Şöyle ters çeviriyorum. Şimdi bütün pipiriklerimin içerisine sık iğne yapıyorum. Daha doğrusu şurayı şöyle göstereyim. Bakın ters çevirdikten sonra ilk pipirimdeyim. Hemen oraya sık iğne ile geçiyorum ve 2 zincir çekiyorum. Kapatıyorum. Hemen bir yandaki pipiriye sık iğne, 2 zincir, aynı noktaya bat. Yandakine sık iğne, 2 zincir, aynı noktaya bat. Yandakine sık iğne, 2 zincir, aynı noktaya bat. Bu şekilde bütün pipiriklerimin içerisine bir sık iğne, 2 zincir şeklinde devam ederek işaretleyicimin olduğu yere kadar geleceğim. Evet, ilmek tutucumun olduğu alana kadar geldim. Hemen şöyle ilmek tutucumu çıkarıyorum. Zorlandım biraz. Evet. Buraya da yine bir sık iğne, 2 zincir, aynı noktaya batış. Hemen bir sonraki pipiriye geçişimi yaptım, kaydırdım. Hemen burada bakın küçücük bir boşluk oluştu.
Hemen şöyle tekrar ilmek tutucumu takıyorum. Bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Hemen yandaki ilk pipiriye tekrar bir sık iğne, 2 zincir şeklinde yine bütün pipiriklerimin tepesine aynı şekilde ilerletiyorum. Artık artırma, eksiltme vesaire yok. Bitti. Her pipirin tepesine bir sık iğne yapacaksınız. Yanına da hemen 2 zincirle kapatacaksınız. Akıllarda soru işareti kalmasın diye ben birkaç sıra ilerlettikten sonra çantamı şöyle son halini göstermek istedim size. Kaydırma yaptıkça gördüğünüz gibi çantamın artık nasıl diyeyim, gövde kısmı tamamen çanta şeklini almaya başladı. Bakın şöyle gayet şık bir model, yıldızlı gibi, sanki yarım yıldızlı gibi duruyor. Bir de hani bir ya da iki sıra göstermiştim yukarıya çıkma aşamalarını. Burada da tekrar bir sıra göstermek istiyorum. Bakın ilmek tutucumun olduğu alandayım. Kafanız karışmasın, hiçbir farklı işlem yok. Sadece hani bir iki sıradan sonra videoyu kestiğim için belki anlaşılmayan bir nokta olmuştur diye tekrar tam da ortalardayken şu şekilde kazanmışken size tekrar söyleyeyim dedim. Şimdi ilmek tutucu alanımıza geldiğimizde ne yapıyorduk? Buraya batıyorduk. Sık iğne, 2 zincir aynı noktaya batıp ilmeğimi çıkarıyordum. Hemen ilmek tutucumu çıkarıyorum. Bir sonraki pipiriğime kaydırmamı yapıyorum. Burada oluşan, bakın şurada küçük bir alan oluşuyor. Hemen şurası. Oraya ilmek tutucumu tekrar takıyorum. Bir zincir çekip tersine çeviriyorum. Hemen yanındaki ilk pipirin tepesine sık iğne ve 2 zincirle kapanış aynı noktaya. Bütün pipiriklerin tepesine aynı şekilde. Dediğim gibi hiçbir farklı işlem yapmadım. Sadece birkaç sıra gösterdim. Hani belki anlaşılmamış bir yer olabilir diye tekrar tam da ortalardayken ve bu şekli kazanmışken göstermek istedim. Yani bitişte ne yapıyoruz? Şu küçük alana taktığımız ilmek tutucuya yine buralarda yaptığımız gibi bir sık iğne, 2 zincir. Daha sonra hemen yanındaki ilk pipiriye kaydırmamızı yapıyoruz. Hemen kaydırma yaptığımızda şurada bir önceki, şurada derken yani bir önceki aşamada küçük bir boşluğumuz oluyor. Oraya şurada görmüş olduğunuz gibi ilmek tutucumuzu takıyoruz. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkabilmek için örgümüzü ters çeviriyoruz. Her sırada bu işlemi yapacaksınız yani. Onu tekrar söylemek istedim. Umarım anlaşılmayan hiçbir yer olmamıştır. Ben şimdi birkaç satır daha ilerleteceğim. Ondan sonra birlikte sap kısmına geçebiliriz. Evet, dediğim gibi ben birkaç satır daha ilerlettim. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Eni ortalama 18, yüksekliği de ortalama 15 santim olacak şekilde ilerlettim. Şimdi hemen şöyle göstereyim yine detaylı olarak. Sap kısmının yapılışına başlayabiliriz. Evet, çantamı ördüğüm ipimi alıyorum. Şimdi şöyle bir adet bağlama zincirini çektikten sonra 2 adet daha zincirimi çekiyorum. Şimdi bu aşamada hemen bakın şöyle göstereyim. Şu son çekmiş olduğum zincir, yani 3, 2, şurada da birinci zincirim var. Buna bir işlem yapmıyorum. Direkt bundan başlayacağım. İlk zincirime batıyorum. İlk ilmeğimi çıkarıyorum. Hemen sonra bir yandakine batıyorum. Bir ilmeğimi çıkarıyorum. Bakın şu anda 3 ilmeğim var. Şöyle ilk önce 2 tanesini alıyorum. Daha sonra 2 tanesini alıyorum. Şimdi ilk aşamamız bundan ibaret. Şimdi şöyle ters çeviriyorum. Bakın. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Ters çevirdiğimde bakın şurada 2 tane ilmeğim bana doğru bakıyor. Hemen oraya ikisine birden batıyorum. Oradan bir ilmek çıkarıyorum. Pardon, yapamadım ben de. Tekrar deneyelim. İkisine battım. Bir adet ilmeği çıkarttım. Şu an tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir çekiyorum. Şimdi ters çeviriyorum.
Yine tığımda bir ilmek var. Ters çevirdiğimde bakın yine şurada 2 adet ilmeğim var. Hemen ikisinin de içinden geçiyorum. Şöyle bir ilmek çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. İkisini birden çekiyorum. Ters çeviriyorum. 2 ilmeğime batıyorum. Ve ilmeğimi çıkarıyorum. Ters çevirdim. 2 ilmeğime battım. Ve ikisini birden çektim. Son kez göstereyim. Ters çeviriyorum. 2 ilmeğime battım. İlmeğimi çıkarttım. Bir kere de kapattım. Bakın bu şekilde sapımız oluşmaya başladı. Her işlemde muhakkak ters çevirmeyi unutmayın. Yoksa zaten sapınız istediğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. Şimdi bu 13 zincirle başlamıştık bu çantaya. Bu çantaya uygun olan ölçümüz 70 santim uzunluğunda. Bunu 70 santim olana kadar yapacağız. Sapımızı bitirdikten sonra 70 santim ördükten sonra 10-15 santim kadar, belki daha fazla da olabilir. Hani iki sapı birbirine birleştireceğimiz için biraz uzunca bir ip bırakalım. Ondan sonra artık geçiş işlemlerine başlayalım. Evet, ben 70 santim uzunluğunda gördüğünüz gibi çanta sapımı hazırladım. Şimdi hemen çantamızın takımına geçelim. Şimdi çantanızı şöyle koyduğunuzda bakın yanları dümdüz, zaten kendini şöyle göstereyim belli ediyor. Hemen şöyle yapacaksınız. Bakın. Şurası dümdüz olan kısım. Şurası birinci ilmeğiniz, ikinci ilmeğiniz, üçüncü ilmeğiniz. 1, 2 ve 3. Şimdi ben burada üçüncü ilmekten çantamın sapını takmaya başlıyorum. Şöyle alttan tığımı yerleştiriyorum. Şöyle sapımı çekiyorum. Şimdi daha demin saymıştık ya, hani birinci oldu bu. İkinci arada boşluğumu bırakıyorum ve üçüncüye içinden geçiriyorum. Evet. Şimdi hemen yan kısmınkini halledeceğim. Burada da bakın bunu geçirdikten sonra şurada şu an geçmiş olan alan var. Şurada bakın yıldızımın birinci ilmeği var. Bir ilmek atladıktan sonra direkt ikinci ilmeğe. Yani arada bir yıldız boşluk kalacak. İkinciden direkt geçireceğim. Tığımı alttan takıyorum. İpimi içerisinden çıkartacağım. Tekrar bakın geçirdiğim nokta burası. Yanında bir yıldız boş bırakıp üçüncüden ipimi alıyorum ve bir tarafının aslı işlemini bitirmiş oluyorum. Şimdi şöyle biraz daha çekelim, diğer tarafı da yapacağımız için. Evet, şimdi bakın yine burayı şöyle düzleştirdim. Hemen ilk sıradaki yıldızım, ikinci sıradaki yıldızım ve üçüncü sıradaki yıldızım var. Ne yapıyorduk? Üçüncüden başlıyorduk. Hemen şöyle üçüncüyü içerisinden geçiriyorum. Evet. Yine yanda bir yıldız boşluk bırakıp ikincisinden geçiriyorum. Yanda bir boşluk bırakıp ikincisinden pardon. Bakın ipim burada, bir boşluk bırakıp hemen yandaki yıldızımın içerisinden geçiriyorum. Evet, şu an buradayım. Yanda bir yıldızımı boş bırakıyorum ve ikincisinden geçiriyorum. Ve son artık geçirme işlemini yapmış oluyorum. Şimdi bu iki ucunu iğne yardımıyla, biraz ucunu ben uzun bıraktım, iğne yardımıyla dikebilirsiniz. Diktikten sonra tekrar görüşelim.
Evet, görmüş olduğunuz gibi ben istediğim ayara getirene kadar çekiştirmelerimi yaptım. İki sapımı birbirine eşitledim ve artık çantam hazır. Umarım rahatlıkla yapabilirsiniz ve umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Çok şık, çok böyle mütevazi bir çanta oldu 13 zincirle başladığımız için. Daha büyük boylarını isterseniz videonun başında zaten detaylı anlattım. Ben videonun kısa sürmesi adına küçük başladım bu çantayı. Dediğim gibi büyük boylar için detaylıca anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer çantamı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.